Aç değilsin, daha yeni yemek yemişsin. Miden o kadar dolu ki buna rağmen hala ne yesem acaba diye düşünüyorsun ve dolapları karıştırmaya başlıyorsun. Hiç olmadı abur cuburlara sarıyorsun. Veya daha 15-20 dakika olmuş yemek yiyeli kafandan tatlı düşünceleri gelip geçiyor. Hangi tatlıyı yiyebilirim diye geçiriyorsun. Onu da yedin. Akabinde yine kafanda yemekle ilgili düşünceler. Kendini bu konuda durduramıyorsun. Sürekli içinden bir şeyler yemek yeme isteği geliyor. Sonrasında kendine şöyle bir bakıyorsun, ben ne yapıyorum diye. Bu ben miyim diyorsun. Bu kadar şeyi ben mi yedim diyorsun. Bir türlü anlam veremiyorsun kendine. Bu nasıl bir saçmalık diyorsun. Bu ben olmamalıyım diyorsun. Ve sonunda hissettiğin suçluluk duygusuyla baş başa kalıyorsun. Peki o halde neden bunu yapıyorsun? Çünkü duygusal açlık yaşıyorsun. Bu öyle bir döngü ki bu duygudan çıkamıyorum. Ne yapsam olmuyor, başaramıyorum diyorsan bu video senin için olacak. Duygusal yeme davranışı genellikle stres, endişe, korku, can sıkıntısı, üzüntü, yalnızlık, yetersizlik duygularının hissedilmesiyle meydana gelir. Olumsuz duyguları bastırma isteğiyle yemek yeme isteği birbirleriyle çarpışınca kendini güçlü hissetmek veya unutmak için yemek yeme arzusu ortaya çıkar. Yani yoğun duygulanım anlarında bununla baş etmenin bir yolu olarak yemek yeme davranışını yapıyor olursun. Şunu bilmen gerekiyor ki şu an yaşıyor olduğun duygusal yeme sorunu sadece bugünle alakalı olmayabilir. Geçmişinden getirdiğin duygusal bağlantılar, ilişkisel sorunlar ki genellikle altyapısında bu bahsettiğim geçmişten kaynaklı olan bir problem vardır. Burada öncelikle fark edilmesi gereken bir şey var ki duygusal açlık ve fiziksel açlık arasındaki farkı fark edebilmek gerek. Bunları birbirinden ayırabilmek gerek. Öncelikle fark edin lütfen, gerçekten fiziksel olarak açlık hissediyor musunuz? Mesela günün hangi saatlerinde yemek yediğin önemli. Eğer bir kişinin günlük bir rutini varsa genellikle günün belli saatlerinde acıkmaya meyillidir o kişi. Yani genelde aynı saatlerde açlık gösterir. Dikkat ederseniz duygusal acıkma bir anda ortaya çıkar ve hemen yemek yeme ihtiyacı hissettirir. Fiziksel açlıkta bu böyle değildir. Yavaş yavaş kendini belli etme vardır. Yani fiziksel açlıkta açlığa biraz daha tolerans fazladır. Duygusal açlık hissettiğin anlarda genelde zamana tahammülün yoktur. Bunu lütfen fark etmeye çalış. O anda en hızlı, en kolay tüketilebilecek ne varsa onları yemeye çalışırsın. Daha karbonhidratlı yersin, daha şekerli şeyler yemeye çalışırsın mesela ya da paketli gıdaları daha fazla tükettiğini görürsün veya fast food senin için daha hızlı ve daha kolaydır. Duygusal yemenin en zorlayıcı kısmı doyma hissidir. Çünkü duygusal yemede doyma hissini genelde hissetmezsin. Bunu fark etmek ancak fiziksel bir acıya dönüştüğünde mümkün olur senin için. Yani artık kilo çok fazla bir seviyeye geldiğinde, sana sağlıksal sıkıntılar vermeye başladığında fiziksel olarak acı vermeye başlar. Ve hissettiğin o suçluluk duygusu, bunun bir duygusal yeme mi yoksa fiziksel bir yeme mi olduğunun en net göstergesidir arkadaşlar. Çünkü duygusal yeme ihtiyacı hissettiğinde beraberinde gelen o suçluluk duygusu, pişmanlık, utanç duyguları vardır. Burada fark edilmesi gereken en önemli nokta, duygusal yemene sebep olan şey ne? Buradaki tetikleyicileri fark edebilmek önemli. Nedenleri bulmak önemli. Bu yüzden duygularla yemek yeme arasındaki bağlantıları fark edebilmek gerek. Ancak bu şekilde duygusal yeme davranışının yönetilmesini kontrol altına alabiliriz. Evet, az önce söylediğim gibi duygusal yemenin altında yaygın tetikleyiciler neydi? Stresti, yoğun duygu ve düşüncelerdi, can sıkıntısıydı ve çocukluk çağındaki beslenme sorunlarıydı. Ve tabii ki geçmişinden gelen travmatik süreçlerin bugününe kadar etkilediği süreçlerdi. Beslenme alışkanlıklarımız beyin kimyasalları ve sinir sistemi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip arkadaşlar. Bu nedenle bazı yiyeceklerin tüketimi duygusal durumu olumlu da etkileyebilir. Ancak duygusal yemek yeme sırasında tüketilen yiyecekler genellikle sağlıksız ve yüksek kalorili olurlar. Bu da kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da uzun vadede kilo alımına sebep olur ve olumsuz duygusal durumların artmasına yol açabilir.
Evet, stresin yemek yeme davranışı üzerinde bazı fizyolojik etkileri de var. Stres bazı hormonlar üzerinde veya kortizol seviyesi üzerinde yükselmeye neden oluyor. Bu yüzden vücut kendini dengeleyebilmek için yoğun tatlı ya da yağlı gıdalar tüketme arzusunu duyuyor. Ve yaşadığın o yoğun duygulanımlar, öfke, korku, kaygı gibi yaşadığın duygu durumları bastırmak için, yani aslında kendini uyuşturmak için duygusal yemeği çoğu zaman ihtiyaç olarak görmeye başlıyorsun ve sürekli ihtiyaç duyuyorsun. Veya bir can sıkıntın varsa, bir boşluk halindeysen o boşluk duygusuyla baş etme yöntemi olarak yemek yemeye yöneliyorsun. Ve çocukluk çağı beslenmeleri demiştik. Burada anlatmak istediğim şey şu. Çocukken bir başarının ardından sana ödül olarak yemek geldiyse, bu yetişkin yaşamında sana duygusal yeme olarak karşına çıkar. Mesela her başarılı olunan sınavdan sonra pizzacıya gitmiş bir çocuk düşünün. O anda o yapılan davranış o çocuğu mutlu etmiş olabilir. İyi hissettirmiş olabilir. Fakat sonuç olarak yetişkin yaşamında gelinen nokta şu an bulunduğunuz noktadır. Yani başarısızlık hissiyle her karşılaşıldığında bununla baş etmek için kullanılan bir strateji haline dönüşür. Tüm bu anlattıklarımı fark ettikten sonra tabii ki en başta yapacağın şey bir sağlık kontrolüne gitmek olsun. Akabinde fiziksel herhangi bir durum olmadığını anladıktan sonra sağlıklı bir yeme rutini oluşturmaya çalışabilmek için gerekli psikolojik destek nasıl gerekiyorsa yeterlilik seviyesi olan bir terapistten lütfen destek al. Altında yatan nedenleri terapistinle mutlaka çalış. Bugüne kadar fark etmediğin birçok şeyin farkına varacaksın, emin ol. Bazen bazı şeyleri kendi başımıza yapamayabiliriz, buna yetemeyebiliriz. Bu farkındalığa bazen kendi başımıza sahip olamayabiliriz. Lütfen bazı şeyleri profesyonel destek almaktan, kendine bunu sağlamaktan kaçınma. Duygusal yemenin altında yatan nedenlerle alakalı varsa travmaların, ki yüksek ihtimalle vardır, bunları terapistinle çalışmayı dene. Sıkışmış duygularını boşaltabildiğinde göreceksin ki altta yatan nedeni çözümleyebildiğinde baş edebilme gücün çok daha fazla olacak. Ve bu adımları yaptıktan sonra artık sağlıklı bir beslenme sürecine geç. Kendine bir hedef koy, bir yeme günlüğü tut. Özellikle yeme davranışınla duyguların arasındaki bağlantıları fark etmeye çalış. Bu kendini daha iyi anlamak için sana yardımcı olacak ve yemek yeme zamanlarının en çok ne zaman ortaya çıktığına bak. Nerelerde tetikleniyorsun, bunu fark etmeye çalış. Mesela ayakta mı yemek yiyorsun, ayakta hızlıca mı yemek yiyorsun veya TV karşısında mı yemek yiyorsun? Bunlara dikkat etmeye çalış. Bunun yerine yemeklerini yemek masasında oturarak yemeyi dene. Yani dikkatini tamamen yemeğine vererek yemeye çalış. Duygusal yeme döngüsünü kırmak için birkaç maddeden, birkaç stratejiden bahsedeceğim sizlere. İlki duyguları tanıma. Duygusal yeme döngüsünü fark etmek için ve duygusal açlığı fizyolojik açlıktan ayırt etmek için kendine şu soruları sor. Şu anda gerçekten aç mıyım? Yemek yemek dışında duygularımla başa çıkmanın başka bir yolu var mı? Yemek yemek bana ne sağlayacak? Ve alternatifler bulmaya çalışın. Duygusal yeme, duyguları bastırmak için kullanılan bir baş etme mekanizması, unutma. Bu nedenle duyguları sağlıklı bir şekilde ifade etmek ve yönetmek için kendine alternatifler bulmaya çalış. Bu çok önemli, unutma. Örneğin stresli hissettiğin anlarda spor yapıyorsun. Üzüntülü hissettiğinde arkadaşlarınla konuşabiliyorsun. Veya mutlu hissettiğinde kendine bir hediye alabiliyorsun. Bu tarz seçenekler üretmeye çalış. Desteğe başvurmayı unutma. Az önce de bahsetmiştim. Duygusal yeme psikolojik bir sorundur. Ve tek başına üstesinden gelmek zor olabilir. Bu nedenle lütfen profesyonel bir yardım almaktan, güvendiğin biriyle çalışmaktan kaçma. Bir psikolog duygusal yeme davranışının altında yatan nedenleri anlamana ve bunlarla baş etmene yardımcı olabilir. Duygusal yeme birçok insanın yaşadığı yaygın bir sorundur arkadaşlar. Bu nedenle burada kendini tek başına hissetme lütfen. Duygusal yemenin nedenlerini ve etkilerini anlamak, duyguları tanımak ve yönetmek, alternatif baş etme yolları bulmak ve gerektiğinde desteğe başvurmak, duygusal yemeyle başa çıkmak için etkili stratejilerdir. Umarım bu video senin için yararlı olmuştur. Videomu sonlandırırken kanalıma abone olmayı unutma diyorum. Kendine çok iyi bak. Sevgiler.